Satranç Oyunları kanalından herkese merhaba. Sizleri 1958 yılına götürüyorum. Hazırsanız oyuna başlayalım. Tal oyuna E4 hamlesiyle başlıyor. Merkeze piyon yerleştirdi. Filin ve vezirin çaprazını açtı. C6, Karakan savunması. D5 karesini kontrol ediyor. D5 sürüşünü destekliyor. D4, merkez D5 karesine piyon yerleştiriyor. B4'e hücum ediyor. E5, ilerleme varyantı, alan kazanıyor ve atın doğal gelişim karesi olan F6'yı siyahların elinden alıyor. Fil F5, fili piyon zincirinin dışına çıkartıyor. C4, C piyonunu merkez mücadelesine dahil ediyor. D5'e saldırdı. E6, D5'i desteklerken filin çaprazını açtı. At C3, D5'e baskıyı artırdı. D alır C4, gerilimi sonlandırıyor. C4'ü kırdı. Fil alır C4, piyonu yiyerek tempo ile filini gelişiyor. At E7, at D5 karesine bakış atıyor. At G2, atını geliştirip C3 atını destekliyor. At F3 karesinden gelişmiyor. Buradan anlıyoruz ki F piyonunu merkez mücadelesine dahil edecek ve kendisine alan üstünlüğü sağlayan E5'i bir taşla daha destekleyecek. At D7, at pasif bir kareden gelişse de B6'ya zıplayıp fili isteyebilir. Kısa rok şahını güvenli konuma getiriyor. At B6, fili istiyor ve D5'e bakış atıyor. Fil B3, fil tehditten çıkıyor. Vezir D7, vezirini gelişti uzun rok tercihini elinde tutuyor. Duruma göre karar verecek. A4, vezir kanadından alan kazanıyor. A5 ile alan kazanıp ata saldırmak istiyor. A5, Halil A5 sürüşünü engelliyor. Alan kazanıyor. At G3, fili alıp piyon yapısını bozmak istiyor. Fil G6, fili istekten çıkardı. Fil C2, filleri değişmek istedi. Fil alır C2, vezir alır C2. Fil değişimini yaparak vezirini gelişti. At E5, at merkez D5 karesine yerleşti ve buradan sökülmesi kolay değil. Ayrıca filin çaprazını açtı. At C4, at E4 karesine geldi. D6 ve F6'ya bakış atıyor. At B4. At A4 sürüşüyle zayıflayan B4 karesine yerleşti ve veziri istiyor. Vezir E2. Vezir tehditten çıkıyor. At 6 D5. Siyahlar diğer atını D5'e getirdi ve atlar birbirini destekliyor. F4. Kar kendisine alan üstünlüğü veren E5'i destekliyor ve şah kanadından alan kazanıyor. G6, F5 kontrolünü artırıyor. Bu konumda Tal'in en problemli taşı C1 fili. Elinde iki seçenek var. E3'e gelirse at bu fili kırabilir. Ya da fil D2'ye gelirse at C2'ye izin verir. Fil aslında başlangıç karesinden de iş yapabilir ama bu fil gelişemediği için A1 karesindeki kale oyuna giremiyor. Ve Tal güzel bir çözüm buluyor. Kale A3. Kalesini 3. yataydan oyuna sokuyor. Tal kale ve filin sorununa çözüm buluyor. Fil E7. Fili gelişti. Kısa rok uzun rok tercihlerini elinde tutuyor. Fil D2. B4 atına baskı oluşturuyor. Ama at C2'ye izin verdi. At C2. Kaleyi istedi. Kale D3. Kale tehditten çıktı ve D4'ü destekliyor. At D-B4. Kaleyi istedi ve at B4 karesinden C2'deki atı destekliyor. Bu konumda kale D4'ü korumak durumunda. Yoksa siyahlar at alır D4. Tempo ile piyon alacak ve veziri isteyecek. Kalenin D4'ü koruyarak kaçabileceği bir yer yok. Bu yüzden fil alır B4. Kale materyal kaybetmemek için atı kırıyor. At alır B4. Kale istek altında. Kale D-D1. Kale tehditten çıkıyor. Kaleler arasındaki bağlantıyı sağladı ve gelişimini tamamladı. Siyahlar da rok attığı zaman gelişimini tamamlamış olacak. Kale D8. Kalesini yarıçık D dikeyine getiriyor. Şah H1. Profilaktik bir hamle. İleride G1 A7 çaprazından gelebilecek tehditlerden kaşınıyor. H5. Şah kanadından alan kazanıyor ve şaha karşı atak oluşturmak istiyor. H4 ile tempo ile atı isteyebilir. At F6. Çatal atıyor ve Tal oyunu karıştırmak istiyor. Kaos varsa Tal oradan çıkmayı bilir. Fil alır F6. Atı kırması gerekiyor veziri kaybetmemek için. E alır F6.
Değişimler sonunda talin piyon yapısı bozuldu ama F6'ya giren piyon E7 ve G7 karesini kontrol ediyor. Tal istediğini elde etti. Bu konumda masum duran Starok hamlesi at alır H5 ile yanıtlanır ve talin atağı kazanca giderdi. Şah F8, şahını güvenli bir konuma taşımaya çalışıyor. At E4, at E4'e yerleşti ve F6'yı destekliyor. H4, alan kazanıyor. Rakip şahın etrafındaki kareleri zayıflatıp taş dikeyini açmak istiyor. At C5, veziri istedi. Vezir C8, vezir tehditten çıktı. F5, kale hatları açmak için piyon feda ediyor. G alır F5, piyonu aldı. Siyahlar materyal olarak öne geçiyor. G dikeyi açıldı ama bu kimin avantajına? Vezir E3, vezir G5 ve H6 karelerine bakıyor. B6. Atı istedi. Tal'in isteklerini ciddiye almadı. Tal'den mükemmel bir at fedası geliyor. Vezir G5 çift ünlem. Al at senin olsun diyor. Bu konumda at alınırsa B alır C5. Vezir G7 şah çeker. Şah E8'den sonra Halit öne geçerdi. Vezir G5. H7. Kale G7 karesini kontrol ederken H6 kontrolünde bırakmıyor. Kale F4 çift ünlem. Kale atı bıraktı. B alır C5. Atı kırıyor. Kale alır H4. Piyon alıyor ve kaleyi istedi. Burada Tal'in amacı aslında rakip kaleye G7 kontrolünü bıraktırmak. Kale alır H4. Kaleyi alıyor. Yapabileceği bir şey yok. Her şey için çok geç. Vezir G7. Şah çekiyor. Şah E8. Vezir G8. Şah çekiyor. Şah D7. Zorunlu hamle. Vezir alır F7. Şah çekiyor. Şah D6. Zorunlu hamle. Hal vezir E7 hamlesiyle şah çekiyor. Ve siyahlar oyunu terk ediyor. Bu konumda iki hamlede mat var. Şah D5 sorunlu. Vezir alır C5. Şah çeker. Şah E4 sorunlu. Vezir E5 ile hal mat ederdi. Siyahların terk ettiği konumda videoyu bitirelim. Vezir E7. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.